Herkese merhaba. Evet, bir süre aradan sonra bugün bir araba sohbeti videosu yapalım. Şöyle aynen. Bir dakika, ayar yapıp geliyorum. Ayarlamamız tamam. Yine de tam istediğim gibi olmadı sanki ama bonem de kaymış biraz. Şimdi mesai çıkışıyım çünkü. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Evet. İlk defa izliyorsanız ya da mesleğimi bilmiyorsanız ben hemşireyim. Bir aile sağlığı merkezinde çalışıyorum. Ve şu anda mesai çıkışı eve gidiyorum. Bu araba sohbeti videolarımda farklı konulardan konuşuyoruz ya. Bugün arkadaşımla konuşurken şöyle bir fikir geldi. Daha önce başka arkadaşlarım da söylemişti bunu. Hemşirelikte ben, yani bu meslekte 25. yılımı çalışıyorum. Tabii ki yaşadığım birçok anılar, hatıralar var. Onlardan bahsetmek istedim. Belki bu video ilk olur, devam ederim, bilemiyorum. Şeyde de üniversitedeyken, öğrenciyken daha doğrusu, mesela deneyimi olan, klinikte çalışıp da akademisyen olmuş hocalarımızın deneyimlerini dinlemek bize çok şey katardı. Belki bilmiyorum, öğrenci hemşire arkadaşlarım belki yararlanabilir, bilmiyorum. Ama bende kalmasın bu yaşadığım deneyimler, paylaşayım istedim. Bakalım, yani böyle bir başlayalım. Şöyle maskemi de çıkarayım mı? Şuramda da bir minik sivilcem var. Mesai çıkışı kötü görünmüyorum inşallah. Şimdi bu anılara başlarken nereden, nasıl, ne anlatılır, neler diye ilk nöbetinden başla dedi arkadaşım. İlk nöbetinde ne yaşadın, nasıl bir ortam, neler oldu ve benim ilk nöbetimi gerçekten ben unutamıyorum. Şöyle söyleyeyim. İzmir'de çalıştım ben. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yılında başladım. Ben ebelik mezunuyum. Sağlık Meslek Lisesi'nden. Aslında ebe olarak atandım. Fakat hastaneye gittiğiniz zaman bu çok da şey değil yani. Ve beni dahiliye kliniğinde verdiler. Öğrenci, çünkü orada ihtiyaç varmış. Ben üniversiteyi çalışarak okudum. Yani gece nöbeti tutuyordum. Gündüz okula gidiyordum. Hemşirelik okudum. 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunuyum. Trafiğe çıkmaya çalışıyorum bir taraftan da. Şimdi ilk nöbet olayı. Servise verildiğiniz zaman hastanede önce hani gece nöbeti tutacağınızda önce refakat nöbeti diye bir nöbet var. Hani oradaki deneyimli, orada çalışan kişilerin yanından nöbet tutuyorsunuz ve servisin işleyişini öğreniyorsunuz. Ben de böyle 2 ya da 3 tane refakat nöbeti tuttum. Tabii onları ilk nöbetim saymıyorum. Onlarda çünkü sorumluluk sana ait olmuyor. O zamanki ortamlar daha farklıydı ama yani 97-25 yıl önceden bahsediyorum. Her imkan çok daha azdı şu ankine göre. Hani yoğun bakım, şu bu, monitör, hani bunlar çok lüks şeylerdi. Bana o zaman başladığım zaman şöyle demişlerdi, hani korkmamam için, küçüğüm yani, 19 yaşındayım sonuçta. Dahiliye klinikleri insanların hani çok fazla biliyordur birçok insan ama exitus latincesi ölüm demek. Çok fazla olan klinik olduğunu bana söylediler ve zaten nöbetlerimizde de, yani gecede 2 kişi 3 kişi vefat edebildi. Şimdi ben ilk nöbetime giderken hani tedirginim, birisi ölürse ne yapacağım?
O zamanki sorumlu hemşiremiz yan servisteki arkadaş, deneyimli hemşire ablalara söylemiş, hani ilk nöbeti yardımcı olur musunuz? Onlar da tabii ki, yani çok güzel bir ortamdı bu arada, çalışma ortamı olarak orası. 40 kişilik servis ve tek başınıza nöbet tutuyorsunuz. Sonra sonra çok uğraştım o servislerde tek başına nöbet tutulmaması için. Bence hiçbir zaman hiçbir hemşire tek başına kalmamalı. Fakat şöyle bir, tabii orası eğitim araştırma olduğu için asistan, nöbetçi asistanlar da oluyordu. Doktor uzmanlığını almak için çalışan nöbetçi asistanlar oluyordu. Benim ilk nöbetimde hani bana şöyle demişlerdi, hani çok kıdemli bir asistanla nöbetçisin, hani hiç merak etme, o zaten her şeye hakim. Şimdi nöbetimizde artık gece oldu. Evet, bir hastamız kötüleşti. Doktorum bu arada hani klinikte herkesi biliyor. Ben tedavileri yapıyorum. Onunla şey yapıyoruz. Şimdi hastamız kötüleşti. CPR, hani ilk müdahale ya da nasıl söyleyeyim, kalp masajı diyeyim, yapılıyor ve bunun bir süresi var. Yani 45, hiçbir şey olmasa bile, hasta dönmese bile 45 dakika o yapılıyor minimum. Biz bunları işte yapıyoruz. Ben söylenenleri, her şeyi yapıyorum. Her şey yolunda. Yolunda diyorum da, yani hastamız vefat etti. Neyse, yan servisten nöbetçi ablalar geldi. Bana yardım ettiler. İşte çünkü ondan sonra da işlemler var. Hani bu genelde şey olarak, hani fiziksel olarak şöyle işte çeneyi bağlamak, ayağı bağlamak gibi biliniyor ya. Onlar tamam var ama onun yanında onlar değildi benim. Onların eğitimini aldım çünkü sonuçta biliyorum yani. Fakat tutulan tutanaklar var, işlemler var, kişinin üzerinden çıkan işte para oluyor, bazen saat, şu bu, hepsinin tutanakları tutuluyor. Resmi işlemler var yani. Onları işte yapabilmem için bana yardım ettiler. İşte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ben de yapıyorum, yazıyorum işlemlerini. İşte hastamızı morga gönderdik. Bu arada doktorum da tabii kendi tutanaklarını tutuyor, dosyalarını tutuyor. Şeyden önce de 2 tane kötü hastamız var bu gece demişti bana. Ama şöyle bir rahatlık vardı o klinikte. Hani rahatlık derken, her hastanın yanında refakatçısı var. Hani hasta kötüleştiği zaman ya da bir durum olduğu zaman zaten refakatçi hemen geliyor yanına. Şimdi biz bu işlemleri yaparken doktor dedi ki, doktor arkadaşım, 16 yatak, hiç unutmuyorum o 16 yatağı. 16 yataktaki hasta dedi, refakatçisi gelmedi ama ölmüş olabilir hemşire hanım, bir bakar mısın dedi. Şimdi ben zaten ilk nöbeti tutuyorum. Nasıl yani? Ve korkuyorsunuz. Gittim. Refakatçi hastanın yanında böyle başını koymuş, uyuyor. Ama baktım hastası eks. Ben şok. Yavaşça uyandırdım refakatçiyi, hani dışarıya çıkabilirsiniz gibisinden. O da bir an uyandı. Zaten hani beklediği bir durum olduğu için şey yapmadı, hani şaşırmadı mı diyeyim ya da şey olmadı. Çünkü dediğim gibi dahiliye klinikleri terminal dönem hastaların, hani son dönemini yaşayan hastaların çok fazla yattığı bir klinik. Bunu hiç unutmuyorum. Yani o benim meslek hayatımda, nöbetli tuttuğum meslek hayatımda yatağında ölmüş olarak bulduğum tek hastamdı. İlk hastamdı. Tek hastamdı. Bir daha olmadı öyle bir şey. Çünkü yani bazen hani sonrasında kendimi suçladığım da oldu. Hani nasıl ama ilk nöbetin, hani bana sonra dediler şey yapma, yani rahat ol. Bu olabilecek bir şey. Sonuçta diğer hastayla ilgileniyorsunuz. O anda başka bir yeri bilemezsin. Yani tek başınasın. Aynı anda 2 yerde olamazsın. İşte böyle bir anım var. Sonra ben o kliniklerin birisinde, dahiliye kliniklerinin birisinde 6 yıl sorumlu hemşire olarak çalıştım. Hani demiştim ya başta, tek başına nöbet tutulmaması için çaba harcadım diye. Gerçekten 2 kişi olması için çok çaba harcadım. Uğraştım ve arkadaşlarımın o kliniklerde, nöbetlerde ya da çalışma ortamlarında ne yaşadıklarını çok iyi biliyordum. Yaşamıştım çünkü. Ben öğrenci olarak çalıştığım için gece hani ayda 15-16 nöbet tutuyordum. Çünkü saat dolduruyordum.
Hafta içi nöbetler genelde 16 saat oluyordu o zaman. Hani hastaneye göre ya da hani kuruma göre nöbet saatleri değişebiliyor. Bizim o zaman mesela hafta sonu saatlerimiz 24 saatten 24 saat nöbetçi oluyorduk. Sonra o şey oldu. 12 saate düştü. 12'er saat olarak nöbet tutuldu. Ama tabii hani her o şeyin dediğim gibi kliniğin çalışma ortamı değişiyor. Evet, eve daha var. Şimdi ilk nöbetle başlamışken X'le ilgili farklı bir şey var mı? Bu mesleki bir hikaye olmayabilir ama farklı bir şeyim var. Tabii bu deneyimli, artık ben deneyimli bir hemşireyim. Bu defa yanımda yeni bir asistanla nöbetçiyiz. Ve bizim agoni dediğimiz o zamanlar odalarımız vardı. Yani böyle arkada, iç kısımda kimsenin görmediği, bilmediği ve genelde de orada kimsesiz hastaların yattığı odalar vardı. Şimdi o odalardan bir tanesindeki hasta işte gece kötüleşti, artık gece 2-3 saat ve vefat etti. Neyse tamam, biz bütün işlemlerini yaptık, toparladık, gönderdik morga. Hemşire deskindeyiz ikimiz de, şey yapıyoruz işte, raporları yazıyoruz. Bir anda şey oldu, hasta çağrı zili vardı şey olarak, bir tane merkez var, şey vardı, numaraların yazdığı bir hemşire deskinde çağrı zili vardı. Çağrı zili öttü ve ben çağrı ziline böyle bakıyorum. Asistan arkadaş da bir çağrı ziline bakıyor, bir bana bakıyor. Sonra dedi ki, ben donmuşum yani, oraya bakıyorum öyle kalmışım. Dedi ki, hemşirem dedi, neden kapatmıyorsun dedi. Bilmem dedim. Bu dedim numara dedim, agoninin numarası. Nasıl yani dedi o da. Kapat dedi. Neyse kapattım. Orada kimse kalmadı. Orada hiç kimse yok ama çağrı zili çalıyor. Neyse ben zili kapattım. Devam ediyoruz yazmaya da bir taraftan da düşünüyoruz ne oluyor diye. Tekrar çaldı. Baktık şimdi yine agoni. Yine o odanın alarmı çalıyor. Yani hasta çağrı zili çalıyor. Yani birinin orada basması lazım ki o çalsın. Ama orada kimse yok. Neyse karanlık, zaten herkes uyutmuşuz serviste. Herkes yatmış. Etrafta ışıkları karartmışız. O tarafın ışıklarını kapatıp gelmişiz. Şimdi ikimiz de biz böyle tedirgin. Neyse ben tekrar kapattım. O da kalktı. Biz böyle birbirimizi tutup gidiyoruz. Yavaş yavaş gittik. Odanın kapısına vardık. Işığı açtık. Oda boş. Yok yani, kimse yok. Çünkü biz kapattık orayı. Gönderdik hastayı. Neyse geri döndük hemşire deskine. Allah bir daha çalmadı. Sonra ben bu durumu abime anlatmıştım. Abim elektronik mühendisiydi. Ya abi dedim, böyle bir durum oldu. Yani bu nedir, bunun açıklaması yani? Bir gece cinler mi bastı? Ne oldu bizim klinikte? Direkt bana şey demişti. Orası nemli bir yer mi? Evet, orası nemli bir yerdi. Çünkü hem arkada izole bir yerde hem de o odada bir lavabo vardı ve duvara su kaçırmış daha öncesinden. Böyle ıslaklık vardı duvarda. Evet dedim, orası nemli bir yer. Kısa devre, hani nemden dolayı kısa devre yapmıştır. O kısa devre hani o kıvılcımla birlikte orası kuruduğu için de hani tekrar çalmamıştır zil dedi. İyi yani, bunun açıklaması güzel de hala şey yaparım yani, bu kadar mı denk gelebilir? O an mı çalabilir? O an niye çaldı o? Hala şeyimdir yani, bu konuda düşünürüm. Başka bir zaman da olabilirdi o kısa devre. Başka bir şeyde de olabilirdi ama bu kimsesiz birisinin vefatından sonra olması hala bana şey gelir. O asistan arkadaşım kimdi? Bunu hatırlamaz onu hiç bilmiyorum tabii ki. Hatırlamıyorum yani, 20 sene önceki bir şey bu. İşte bu da böylesine bir anı. Tabii ki daha neler var. Ben bu arada eve geldim. Araba yolculuğumuz bitti. Şimdi içeri gireceğim. Şuradan siteye gireceğim ama sağdan ve soldan arabalar geliyor. Bizim bu sitenin girişi de tam böyle kavşak bir yerde. Yola değil de siteye doğru gittiğinizde çok değişik bir durum çıkıyor ortaya. Evet, şöyle park edelim.
Sizce devam edeyim mi? Ya da ne tür hemşirelik anılarımdan bahsedeyim? Yaşadığım mesleki anılar, çok farklı şeyler var çünkü bu süreçte yaşanan. Pandemi ayrı bir şey zaten. Yani kaç meslektaş bugüne kadar emekli olmuş pandemiye rastlayabilir acaba? Yani biz rastladık, şu dönemki insanlar, çalışanlar diyeyim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.